Dijital çağın stoik arkadaşları, altın bir hazinenin üzerine gelmiş bulunuyorsunuz. Ve hayır, en son viral video veya memeden bahsetmiyorum. Eğer sosyal medyada dolaşırken bugünün dünyasının baskıları karşısında iç çekiyor, neden sadece işleri bir kenara bırakamıyorsunuz veya her şey hakkında biraz daha az umursamak istiyorsanız, dostum, doğru yerdesiniz demektir. Göreceksiniz ki modern günlerin zorluklarından önce, stoik olarak bilinen bazı parlak beyinler hayatlarını bize bugünün 21. yüzyıl karmaşasına karşı gelmenin sanatını öğretebilecek ilkelere dayanarak yaşıyorlardı. Ve hey, eğer bunlar gibi daha fazla bilgelik incisini ilk keşfetmek istiyorsanız, hadi gidin ve o bildirim düğmesine tıklayın ve abone olun. Ne olabilir ki? Biraz bilgelik kazanırsınız. Sizin gibi bir arkadaş, 21. yüzyıl, hayatının kaosuna karşı birer panzehir olabilirler. Şimdi bir sonraki birkaç dakikanızda, 21. yüzyıl, yaşamının kaosuna bir panzehir olabilecek 10 basit ama derinlemesine dönüştürücü stoik ilkeyi keşfedeceksiniz. İlginçtir ki, eski bilgeliklerin, akıllı telefon dolu kafeinle dolu yaşamlarımızda bize nasıl rehberlik edebileceği. Şimdi dalalım mı? İçindekileri kontrol et, dışarıdakileri serbest bırak. Hayal edin, yağmurlu bir salı sabahı, mükemmel bir fincan çay hazırladınız ve tam içmeye hazırlanırken kediniz onu devirir. Eski siz belki öfkelenirdi, Whiskers'ı veya hatta evreni suçlardı. Ancak işte size bir stoik düşünce, efsanevi Seneca'nın dediği gibi, düşündüğümüzden daha çok gerçekte acı çekeriz. Gerçek şu ki, olaylar gerçekleşir, çay dökülür, kediler yaramazdır. Kontrolümüzde olan tepkilerimizdir. Hayal gücümüzün önümüzde karanlık bir gün resmetmesine izin vermek yerine, olaya gülebilir ve başka bir fincan demleyebiliriz. Dünya bize zorluklar atılmaya devam edecek, ancak tepkilerimizin gücü tamamen bizim elimizde. Yani bir sonraki Zoom görüşmesinde, Wi-Fi'niz bozulduğunda veya pizzanız soğuk geldiğinde derin bir nefes alın. Sizi rahatsız eden soğuk pizza değil, onun yorumumuzudur. Şu anki anı kucakla. Marcus Aurelius bir zamanlar şöyle düşündü. Gelecek sizi rahatsız etmesin, çünkü şu an oraya varacaksınız, eğer şu anınızı beslerseniz. 21. yüzyıldayız. Her saniye bildirimlerimiz çalıyor ve düşüncelerimiz internet hızımızdan daha hızlı yarışıyor. Ancak genellikle şu anı kaçırıyoruz. Parkta yürüdüğünüz günleri hatırlayın mı? Zihninizi yarının görevlerine kaybettiğiniz günleri ya da düşüncelerinizin geçmiş pişmanlıklara kaydığı aile yemeklerini hatırlayın mı? Stoikler bize bugün bu anın hediye olduğunu öğretiyor. Neden geçmişin veya geleceğin endişeleriyle vakit kaybedelim? Şu an sadece dikkatlice takip etmekle ilgili değil, yaşamı gerçekten deneyimlemekle ilgili. Öğünlerinizi tadını çıkarın, arkadaşlarınızı dinleyin ve yüzünüzdeki rüzgarı hissedin. Dünün pişmanlıklarını ve yarının endişelerini bırakın. Hayatın büyük dokusunda birbirine dikilen küçük anlar mutluluğumuzu tanımlayan şeydir. Değişimi doğanın yolu olarak kabul et. Hiç fark ettiniz mi mevsimler nasıl kolayca değişiyor? Kışın donu erir ve ilkbahara renklerini verir. Ancak hayatın değişiklikleriyle karşılaştığımızda direniyoruz. Epiktetos'un bilgece söylediği gibi, sana ne olduğu değil, nasıl tepki verdiğindir. Hayat sürekli değişen, nehir temiz gibi akışkan bir doğa gibidir. Akıma karşı çıkmak yorukudur, onu kucaklamak özgürlük bulmaktır. Hayatın doğası evrimdir. Roma bir günde inşa edilmediği gibi, siz de sürekli gelişen bir başyapıtsınız. Her değişiklik, her dönemeç, tuvalinizdeki eşsiz bir fırça darbesi ekler. Yani bir sonraki beklenmeyen sapma ile karşılaştığınızda, hatırlayın, bu büyük tasarımın bir parçası, dış onaydan kop. Bugünün dünyasında her beğeni, paylaşım ve yorumla bağlanmış durumdayız. Ancak Epiktetos'un bilgeliğini düşünün. İnsanı gerçek sorunlar değil, gerçek sorunlar hakkındaki hayali endişeleri rahatsız eder. Tuhaf değil mi? Küçük ikonların bir ekran üzerinde ruh halimizi belirlemesine izin veriyoruz. Stoacılık, içsel değeri çevrimiçi, etkileşim sayısıyla ölçmek yerine, kişisel değerleri, eylemleri ve karakteri ile ölçülmesi gerektiğini öğretir. Bir sonraki paylaşımınız beklenen ilgiyi görmezse veya birisi alaycı bir yorumla DM'ye girerse, hatırlayın ki değeriniz halk oylamasına tabi değil, kendi hakimimiz ve jürimizsiniz. Hayatın doğal döngülerini tanı. Kayıp acı vericidir, sevilen bir hoodie, değerli bir anı veya sevilen biri.
Ancak Marcus Aurelius'un dediği gibi, kayıp başka bir şey değil, değişimdir ve değişim doğanın zevkidir. Varlık büyük ekosistem içinde her şeyin bir mevsimi vardır. Ağaçlar yapraklarını döker ancak yenilerini filizlendirir. Benzer şekilde hayat sonlar ve başlangıçlar sunar. Her biri bize bir şey öğretir, bizi şekillendirir. Stoacılık, değişkenliğin hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğunu takdir etmemizi ister. Bir gün batımı her zaman bir gün doğumuna yol açar. Zorluklarda büyüme ara. Hangimiz bir zorlukla karşılaşmadık ki? Belki de o korkunç patron, bitmeyen fatura yığını veya her zaman geç kalan metro. Şikayet etmek, hayatın biraz daha nazik olmasını dilemek kolaydır. Ancak Seneca bir zamanlar zorlukların zihni, işçilikte vücudu güçlendirdiğini ilan etti. Zorlukları ruhunuzun kişisel spor salonundaki antrenmanlar olarak düşünün. Engeller ortaya çıktığında, neden benim demek yerine, bunun bana ne öğrettiğini düşünün. Her zorluk, büyüme potansiyeli taşır. Sadece bir bakış açısı meselesi. İçsel zenginlikleri geliştir. Instagram beslemeleri ve sürekli zenginliğin gösterimi çağında mutluluğu mal varlığıyla eşdeğer görmek kolaydır. Ancak Seneca, az olan değil, daha fazlasını isteyen adam yoksuldur dedi. Gerçek zenginlik, en son teknoloji cihazlarının veya tasarımcı etiketlerin değil, ruhun huzuru, deneyimlerin zenginliği, anıların hazineidir. Stoikler bize, hayatın lükslerinin keyfini çıkarmanın tamamen köleleşmemesi gerektiğini hatırlatır. Sonunda dokuduğumuz hikayeler değil, biriktirdiğimiz eşyalar önemlidir. Kaderi anla ve kabul et. Şimdi her şeyi körü körüne kabul etmenizi söylemiyorum. Ancak Epiktetos'un işlerin sizin dileğiniz gibi olmasını talep etmeyin, olması gerektiği gibi olmalarını dileyin dediği gibi, bazen en iyi hamlelerimize rağmen sonuç beklediğimiz gibi olmaz. Ancak planladığımızın ters gittiğinde, planlamanın dışında geleni kucaklamak yerine, bizi bekleyenle yüzleşmek için bize düşenin olduğunu bize hatırlatır stoacılık. Çünkü çoğu zaman en çarpıcı hikayeler, en beklenmedik dönemeçlerden doğar. Başkalarına hizmet et. Birbirimize bağlı bir ortaklık içinde olduğumuzu Seneca bize hatırlatıyor. Stoacılık sadece kişisel aydınlanma değil, topluluğun iyileştirilmesi anlamına gelir. Başkalarına yardım etmekle, sadece onların hayatlarını zenginleştirmekle kalmaz. Kendi hayatımıza da anlam katarız. Bir komşuya yardım etmek, gönüllü olmak veya sadece bir arkadaş için orada olmak, her türlü iyilik hareketi evrende yankı bulur. Unutmayın, sadece bireysel olarak başarılı olmak değil, yolculuğunuz boyunca diğerlerini de yükseltmek önemlidir. Düşün, gözden geçir ve yeniden hizala. Hareketli dünya genellikle bize durma şansı vermez. Ancak Marcus Aurelius'un dediği gibi, hayatınızın mutluluğu düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır. Düzenli olarak düşünmek, ruhlarımızın aynasıdır. Bir an için içsel bir muhasebe yapmak, kalıplarımızı belirlememize, yollarımızı hizalamamıza ve perspektiflerimizi tazelememize yardımcı olur. Bir tür yaşam güncellemesi gibi düşünün. Eylemlerimizi düşünmek, hatalardan öğrenmek ve küçük başarıları kutlamak, kendimizi anlama yolunu true memnuniyet ve huzur için döşer. Bu 10 prensip, duygusuz veya ilgisiz olmakla ilgili değil, direnç geliştirmek, şimdiyi kucaklamak ve anlam dolu bir yaşam sürmekle ilgilidir. Şimdi, bu aydınlatıcı stoik yolculuğun Hallowed Halls'ında sona yaklaşırken, bu zaman testi prensiplerin kaotik modern varoluşumuza ne kadar mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünmeden edemiyorum. Bazı gerçeklerin gerçekten de zamansız olduğunu gösteriyor, değil mi? Şimdi, hepinize bu stoik mücevherlerden hangisinin sizinle en çok rezonansa gittiğini paylaşma zorlu bir meydan okuma atıyorum. Seneca'nın bilgeliği sizi etkiledi mi? Yoksa Marcus Aurelius size yeni bir güvendi gibi mi hissettirdi? Bu konuşmaya başlamak için aşağıdaki yorumlarda hangi stoik mücevherin size en çok dokunduğunu paylaşmanızı isterim. Böylece birbirimizden öğreniriz. Ancak bu yeni stoik bilgeliğiyle silahlanmış bir şekilde dijital dünyaya dalmadan önce küçük bir ricam var. Eğer bugün bir gram değer bulduysanız, biraz aydınlandıysanız veya sadece birlikte geçirdiğimiz zamanın keyfini çıkardıysanız, bu videoya bir abone olmayı, büyük bir beğeni verip bildirim zilini çalmayı düşünün. Sadece boşuna sayılar için değil, bu bilgelik paylaşma ve büyüme dansımıza devam edebilmek için.
Hayat bir yolculuk, zorluklar ve sürprizlerle dolu. Ancak doğru zihniyet ve biraz stoik baharat ile oldukça keyifli bir macera olabilir. İşte Letting Go'nun sanatını ustalıkla yapma ve amacınız ve coşkunuzla yaşama şerefine. Bir sonraki dijital randevumuza kadar merak ateşini canlı ve stoik ruhu diri tutun.